Bir atasözümüzü hatırlatayım. Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane. Yani hepimiz öleceğiz. Ölümün bir sırası var. Nasıl olsa bir bahane bulunacak. Mukadderattan kaçmak imkansız. Bir defalığına aldatsanız da ölümü, uzun süre asla kaderinizden kaçamazsınız. 25 yıldır Son Durak serisinin 5 filminde yer alan onlarca insan gibi. Bu yenisi Son Durak kan bağında da üniversite öğrencisi Stefani'nin birkaç aydır her gece gördüğü kabuslar ölümün habercisi ve tamamıyla ailesiyle ilgilidir. İnzivaya çekilmiş büyük annesini bularak sırrı öğrenmek zorundadır. 2000 yılında ilk Son Durak filmini seyrettiğimizde zekasını çok sevmiştik. Uçakla yurt dışına gidecek bir grup öğrenciden biri uçağın infilak edeceğine dair gerçekle hayal arasında bir rüya görür. Yolcuları uyarır. Kendisiyle birlikte 7 kişi uçaktan atılır. Uçakta patlama olur, onlar kurtulur. Fakat sadece ölümle olan randevularını ertelemişlerdir. Ölüm onlara asla pas geçmeyecektir. Serinin her bölümünde bir ana sahneyle meydana gelen kötü olaylar biri tarafından paranormal olarak önceden algılansa da sonuç değişmiyor. İkinci filmde zincirleme araba kazasından, üçüncüde Luna Park'taki hız treninin raydan çıkmasından, sonraki hikayede araba yarışı pistindeki faciadan ve nihayet çöken bir köprüden kurtulanlar sonra birer birer ölüme yakalanırlar. Bu son film ise yaklaşık yarım asır öncesiyle bugün arasında köprü kuruyor. Çok iyi planlardan oluşan enfes kurgulanmış müthiş bir bölümle başlıyor. 150 metre uzunluğunda inşa edilmiş kulenin tepesindeki restoranın açılışında erkek arkadaşından evlenme teklifi alan genç kadın gelmekte olan korkunç ölümleri görür. Yaklaşık yarım asır sonra Stefani'nin kabuslarında gördüğü işte bu olaydır. Yüksek dozda grafik şiddet içeren serinin 6.sında da eşyalar, objeler, hayatın her alanında kullanılan sistemler dikkatsizlikler sonucu zincirleme reaksiyona girerek feci ölümlere imza atıyorlar. Bu cansız elemanların çalışması Rube Goldberg makineleri gibi. Basit bir görevi karmaşık bir mekanizma ile yerine getiren düzenek yani. Ölüm çok muzip, hızlı, korkunç ve yaratıcı. İşte bu seride seyirciyi hikayeye bağlayan asıl unsur da bu yaratıcılık. Son Durak kan bağına giderseniz asla pişman olmayacaksınız. İlk olaydan son sahneye dek tutarlı bir çizgi içinde hedefleri şaşmadan haklayan ölüm, doğaüstü korku sinemasının hiç görünmeyen en istikrarlı tırnak içinde sanatçı canisi olarak liderlik koltuğunu kaptırmıyor. Zehir gibi genç yönetmenler Zach Lipovski ile Adam Stein seyircinin gözünü bile kırpmaması için aile ilişkilerinin bilinen sıradanlığını da hınzır bir mizahla renklendirmişler. Bu arada prodüksiyonun Guinness Rekorlar kitabı için bir müracaatının olduğunu da belirtelim. 71 yaşındaki Yvette Ferguson, alevler içinde bırakılan en yaşlı dublör oyuncu. Restoran sahnesine dikkat ediniz. Gelelim filmdeki asıl başrole. Bir eski madeni para, Small Penny, geçmişle bugün arasında dayanıklılığı ve güçlü alaşımıyla hem ölüme yardımcı oluyor hem de uğursuzluğu simgeliyor. Üzerindeki Abraham Lincoln kabartma resmiyle asla affetmiyor. Bayılacaksınız hem bu paraya hem de bu filme.